Size biri çevirip dese ki okuduğun Kur'an'ın değiştirilmediğine ispatın var mı? Şöyle bir yoklayın, cevabımız var mı? Okuduğun Kur'an'ın değiştirilmediğine ispatın var mı? Yani insan buna cevaplar arıyor değil mi? Ama ben bu kadar gözle görülen bir cevap daha ömrümde görmedim. Neydi konumuz? Evet. Tevafukat-ı Kur'an. Neydi konumuz? Tevafukat-ı Kur'an. Yani Kur'an'daki denk gelmeler, Kur'an'daki tevafuklar. Konuyu biraz genişten alaraktan başlıyorum. Ay yılı takvimine göre Kur'an 610 yılında Mekke'den nüzul olmaya başlar. Doğru mu? Fî leyletil kadr. Yani bir Kadir gecesinde. Alak suresinin ilk 5 ayeti iner. 23 senede Kur'an tamamlanır. Nerede? 632'de Medine'de. Yaklaşık 40 vahiy katibiyle bu olay gerçekleşir. O dönem Kur'an şimdiki gibi 2 tane kapak arasında tek parça halinde değildir. Madem değildir nasıl muhafaza ediyorlardı Kur'an'ı? Kur'an'ı hem yazıda hem ezberde muhafaza ediyorlardı. Deri parçasına yazıyorlardı, hurma dallarına yazıyorlardı, düz olan taşlara yazıyorlardı, kemiklere yazıyorlardı. Ama tekrar edeyim, Musaf henüz 2 kapak arasında toplanmamıştı. Buralara yazıyorlar Kur'an'ı ve hafızalarına yazıyorlar. Hafızalarına mı yazıyorlar? Kur'an'ı hafızalarına nasıl yazsınlar? Bir kere bunun ispatı bu dönemde çok kolay. Çünkü Kur'an'ın hafızı kadar kalbinde ve aklında ezber olan başka bir tür yoktur yani. İnsanların Kur'an'ı ezberlediği kadar. O dönem daha derin. Ya Arap toplumunun uğraştığı şeye bakın. Yıldızlar çöl. Yani zihin tertemiz. Deve ile yolculuk ederlerken ezberden satranç oynadıkları vaka var. Arapça dil olarak inanılmaz. Devenin 500 farklı söylemi var. Arap arkadaşlarımız iyi bilir. Devenin 500 farklı söylemini ezberden söyleyenler var. Hazreti Ömer'in 500 mısralık cahiliye şiirini ezbere bildiği vakalarda geçiyor. 500 mısralık. Yani o dönem hafıza da çok inanılmaz. Şimdi bir insana geç şuraya şu sureyi ezberle desem belki bir ay uğraşıyorsun. O zaman inanılmazlar yani. Tertemiz. Bir de sahabe nesli zaten tarifsiz, güzide bir nesil. O tartışılmaz. O dönem Kur'an'ı bu şekilde muhafaza ediyorlar. Gün geliyor, Hazreti Ebu Bekir dönemi oluyor. Kur'an hala 2 cilt arasında değil. Hazreti Ebu Bekir döneminde Yemame Savaşı yaşanıyor. Yemame Savaşı'nda 70 hafız şehit ediliyor. Böyle olunca Hazreti Ömer ufak bir endişe duyuyor. Ya Kur'an'ı ezberleyen insanlar şehit ediliyor. Biz bunu ilerideki nesillere aktaracağız. Bir şey yapmamız lazım diyerekten 2 kitap arasında cem etmeyi teklif ediyor. Ama Hazreti Ebubekir Efendimiz başta yanaşmıyor. Diyor ki Allah Resulü'nün yapmadığını ben nasıl yaparım diyor. Hazreti Ömer şimdi vahiy devam etmiyor. Bunda bir sorun yoktur. Biz bu içtihadı edelim diyor. Ve en son Hazreti Ebubekir'in gönlü ısınıyor. Kur'an'ı 2 cilt arasında tek parçada toplamayı kabul ediyorlar. Kur'an'ın şimdiki toplanış sırası ayetlerin geliş sırasıyla aynı değil mi? Değil. Alak ilk 5 ilk geliyor ama biz Kur'an'ı açtığımızda devamını da görüyoruz. Bu derlenme sırası nasıl oluyor? Cibril Emin tarafından söyleniyor. Harfi harfine. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem? Kur'an'ın diziliş sırası da Cibril Emin tarafından zaten bildirilmiş mukabele yapılırken. Bunda da bir problemimiz yok herhalde. Ne karar almışlardı? Kur'an'ı 2 cilt arasında cem edelim, toplayalım, bir musaf edelim. Kimi çağıracaklar? Hafızası inanılmaz kuvvetli bir sahabe efendimiz vardı. Kimdi? 15 günde İbranice öğrenen. Çok güzel. Zeyd bin Sabit'i çağırıyorlar. Medine döneminde vahiy katibi kendisi. Zeyd tüm ayetleri şahitleriyle birlikte yanına alıyor, derliyor. Tek bir cilt haline getirip Hazreti Ebubekir Efendimiz'e teslim ediyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz vefat ederken o tek cilti Hazreti Ömer Efendimiz'e teslim edecek. Hazreti Ömer Efendimiz vefat ederken Hazreti Ömer döneminde de çok büyümeler yaşanıyor. Orayı da söyleyeyim. Büyük fetihler oluyor. İran, Mısır, Anadolu'nun bir kısmı. Çok büyük fetihler oluyor. Neden anlatıyorum fetihleri? Kur'an'ı nerelere gönderecekler onu anlatmaya çalışıyorum. Hazreti Ömer Efendimiz biliyorsunuz sırtından hançerlenip şehit ediliyor. O yüzden vefat ederken henüz kendisinin yerine halife seçilmediğinden dolayı Kur'an'ı kızı Hafsa annemize, aynı zamanda Hafsa annemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşidir. Ezvacı tahirattandır. Emanet edecek. Daha sonra Hazreti Osman kimden alacak o Kur'an'ı? Hafsa annemizden alacak. Hazreti Osman döneminde fetihler artıyor. Kafkaslara kadar dayanıyorlar Hazreti Osman döneminde. Bu yüzden Hazreti Osman o cem edilmiş 2 cilt arasındaki Kur'an'ı 6 nüshaya çoğaltıyor. Niye çoğaltıyor? Buyurun. Tabii dağıtacak. Şimdi
Nice coğrafyalar iman etmiş. Oralara göndermesi lazım. O yüzden 6 nüsha olarak çoğaltıyor. Peki Hazreti Osman'ın çoğalttığı bu Kur'anlar nerede şu an? Söyleyeyim nerede? Günümüzde var yani. Birisi Topkapı'da, birisi İstanbul İslam Eserleri Müzesi'nde, birisi Mısır'da, birisi Rusya, Petersburg'da, birisi Taşkent'te, birisi İngiltere'de, British Museum'da. Orijinal Hazreti Osman döneminin Kur'anları. Bir de Hazreti Ali'ye izafe edilen Yemen Musaf'ı var. İstidradi bilgi olarak aklınızda kalsın diye söylüyorum. Hazreti Osman dönemi fetihler böyle artıyor ama Araplar kime acem der? Dili Arapça olmayanlara acem der. Onu biz böyle diyoruz. Arap olmayan herkes acem diyorlar. Araplar kime acem der? Dili Arapça olmayan. Dili Arapça olmayan acemler de iman ediyor. Onlara da gidiyor mu Kur'an? Gidiyor. Peki onlar Arapçayı böyle orijinal bir Mudar kabilesi, bir Kurayşlı gibi okuyabiliyor mu? Okuyamadığından ilerleyen günlerde başka problem çıkıyor. Kıraatle ilgili. Mesela bir örnek yaşıyorlar. Tevbe 3 suresi bir gün okunuyor. Ebul Esved Eddüeli'nin olduğu bir mecliste okuyor. Normalde ayetin sonu Rasulühü. Ama nasıl okuyor? Rasulihi diye. İğrab hatası, yani kelimenin sonundaki harekenin hatasını yapıyor. Şimdi ayet normalde Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Ama ayetin sonu nasıl okunuyordu? Rasulühü. Kişi bunu Rasulihi diye okuduğunda Allah müşriklerden ve haşa Resulünden uzaktır manası çıkıyor. İğrab. Arapçadaki kelimelerin sonundaki hareke farkına İğrab deniyor. Bu İğrab hatasına şahit olan herkes ürküyor ve diyorlar ki bizim bunu harekelendirmeye ihtiyacımız var diyor. Ve nüshaları çoğaltma kararını öyle alıyorlar işte. Bunun önüne geçmek için de Musaf'a hareke koyuyorlar, Musaf'ı çoğaltıyorlar ve Musaf'ları diğer coğrafyalara gönderiyorlar. Musaf'ları çoğaltma vazifesi de yine Zeyd bin Sabit'te. Komisyon kuruyoruz kendisi ve 3 Kurayşlı. Neden? Lehçe farklılıkları bir gün problem olur da yaşanırsa asıl lehçe Kurayş lehçesi. Kur'an harekelendirildi mi? Evet. Yeni iman eden insanların bulunduğu İslam coğrafyalarına gönderildi mi? Gönderildi. Aradan zaman geçer ve insanlar Kur'an'ın yazısı güzelleşsin diye bir uğraşa girerler. Böylece bir sanat ortaya çıkar. Buyurun. Hat sanatı yıllar içerisinde ortaya çıkar. Nedir amaç? Kur'an'ı daha güzel yazalım, daha okunaklı yazalım. Ama her hattat, buyurun, farklı yazacaktır. Demek ki yıllar içerisinde yazılan Kur'anların satırları, sayfa sayıları farklılık gösterecek. Neden farklılık gösteriyor? Buyurun. Her hattat farklı yazdığından dolayı. Öyle değil mi? Normalde Kur'an 604 sayfa, 114 sure, 6666 ayet, 300.620 harftir. Ama hattatlar farklı kabiliyetlerde olduklarından dolayı yazdıkları Kur'anların satır sayıları farklılık gösteriyor. Kimi hattat 12 satır yazıyor. Kimi hattat 13 satır yazıyor. Kimi hattat 15 satır yazıyor, günümüzdeki öyle. Kimi hattat 23 satır yazıyor. Satır sayıları farklılık olursa sayfa sayısı da farklılık olur mu? Olur değil mi? Kimi hattat 500 sayfa, kimi hattat 300 sayfa, kimi hattat Kur'an'ı 800 sayfa yazıyor. Buraya kadar probleminiz var mı? Sorun var mı buraya kadar? Net anlaşıldı mı? Farklılık gösterme meselesi. Hat sanatı yıllar içerisinde gelişmeye devam ediyor. Ama henüz günümüzde bu topraklarda okuduğumuz şekline gelmiyor. Aradan yıllar geçer. 1890 yıllarında Osmanlı'nın meşhur hattatı Kayıszade Hafız Osman Nuri Efendi, kendisi Burdurlu, kendi hattıyla bir Kur'an yazar. Kendisi 106 kez Kur'an yazmış. Daha bir kez okumayan var mı desek ayıp olur biraz, değil mi? 106 kez Kur'an'ı yazmış. Kendisine ilham olunur ve şöyle der: ben Kur'an'ın mikyaslarında, ölçülendirmesinde bir Kur'an yazacağım der. Ölçüyü nereden alacak? Hani satır sayısı, sayfa sayısı, onlar var ya. Ölçüyü nereden alacak? Kur'an'ın mikyaslarında bir Kur'an yazacağım der. Kur'an'daki en uzun ayet, buyurun, müdayene ayetidir. Bakara'nın sonlarında borç bölümünü anlatan ayet. Der ki ben sayfa boyunu müdayene ayetinden alacağım. Görüyor musunuz? Satır boyunu da Kevser suresinden ve İhlas suresinden alacağım der. Anladınız mı ölçülendirmesini? Ben ölçülendirmemin kriterlerini Kur'an'a göre alacağım der. Bunu yaptığında
ortaya inanılmaz bir mucize çıkar. Ayet berkenar denilen bir mucize fark edilir. Bütün Kur'an sayfaları ayetle başlayıp ayetle biter haldedir. Şimdiye kadar yazılan Kur'anların hiçbirisinde bu yok. Dikkat ediyor musunuz açtığım görüntüye? Bütün Kur'an sayfaları ayetle başlayıp ayetle biter. Bu arada bazı ayetler 3-5 satır. Böyle bir şeyi denk getirmesi mümkün mü? Mümkün değil. O dönemde kimi ayetler 3-5 satır. Yani bunu öyle bir hale getireceksin ki ayet berkenar denilen bu mucize ortaya çıkacak ve Kur'an'ın bütün sayfaları ayetle başlayıp ayetle bitecek. İnanılmaz bir hadise değil mi? Bu Hafız Osman'ın yazdığı Kur'an dünyada kabul görür. İşte bizim bugün günümüzde elimizde okuduğumuz Kur'an Hafız Osman hattıdır. Dikkat edin, bu ayet berkenar denilen mucizeyi okuduğunuzda göreceksiniz. Devam ediyorum. Esas mucize burada değil. Aradan yıllar geçer. Üstad Hazretleri Barla'dadır. Hafız Osman'ın yazdığı bu Kur'an'ı okumakla meşguldür. Hafız Osman'ın yazdığı bu Kur'an'ı okurken Kur'an'ın içerisinde tevafuk mucizesi keşfeder. Bu Kur'an'ın içerisinde 604 sayfasında 2806 tane Allah lafzı, 846 tane Rab lafzı, 167 tane Resul, 69 tane Kur'an, 220 tane Rahim, 159 tane Rahman lafzı geçer ve bunların kimileri ip gibi alt altadır, kimileri 2 sayfa kapandığında üst üste gelir, kimileri aynı sayfada sırt sırta gelmiştir. Üstad Hazretleri bu lafızların böyle tevafuklar gösterdiğini görünce, yani bu mucizeyi keşfedince hayretler içerisinde kalır. Acil 10 tane talebesini çağırtır. Kur'an'ı 10'a bölecek, her birine 300 verecek. Diyecek ki şunu yazın da getirin diyecek. 10 talebesini çağırtır. Hüsrev Efendi, Mehmet Zühtü Efendi, Tenekeci Mehmet Efendi, bunların hepsi Isparta. Şamlı Hafız Tevfik Barla, Hafız Halit Barla, Muallim Galip Barla, Hafız Ali İslamköy, Sabri Efendi Bedre Hakkı Tığlı Eğirdir ilahir. Kur'an'ı 10'a bölecekti. Her talebesine 3'er cüz verecekti ve bunlara ne diyecek? Gidin Kur'an'ı Hafız Osman'ın ölçülerini bozmadan, o mikyaslara riayet ederekten ve iradenizi karıştırmadan yazın bana getirin diyecek. Bakın şu cümlesi çok önemli. İhtiyarınızı karıştırmadan yazın. Tevafuk zaten var. Siz varı yok etmeyin. Yani irade karışırsa yok olacak. Yazılanlar Üstad Rahimullah'a ulaşacak. Bakacak ki, cümleye lütfen dikkat edin. O Kur'an'da yazılan hatlarda tevafuk en çok Hüsrev Efendi'nin hattında kendisini gösteriyor. Tevafuk zaten Kur'an'ın mucizesi. Tevafuk en çok Hüsrev Efendi'nin hattında kendisini gösteriyor ve diyor ki Hüsrev, bu vazife senindir. Tevafuk mucizesi en çok sende kendini göstermiş çünkü ihtiyarını karıştırmamış iradesini. Hüsrev abi 1932'de ilk tevafuklu Kur'an'ı yazar. Ömründe 9 kez yazıyor. 40-50 yıllık bir emek. Hayrat Vakfı da şu an onu basıp onu dağıtıyor ve onu satıyor. Hüsrev abinin onu. Bu arada bir anekdot girsem, hani bazen oluyor ya, böyle çok önemli değil de. Hani nur talebeleri Kur'an'la az mı meşgul oluyor? Nasıl az mı meşgul oluyor? Ömrünü adamışlar. Kur'an'la az meşgul olmak ne demek? Şu hadiseyi görüyor musun sen? Nur talebelerinin Kur'an'la az meşgul olması. Ya gerek yok ya. Müslümanların birbirine bu zulmü yapmalarına gerek yok. Görüyor musun hadiseyi? Hüsrev Efendi'nin. Allah Allah. Üstad Hazretleri bunu 29. mektupta, Rumuzat-ı Semaniye Risalesi, orada bir paragrafla anlatıyor. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın enva-ı icazından göz ile görünecek. İfadeye dikkat ettiniz mi? Yani burada mana aramana gerek yok. Birazdan örneklerini göstereceğim. Göz ile görünecek kısmının 5-6 veçhinden bir veçhini yeni bir Kur'an'ı yazmakla göstermeye dair. Bu mucize kimler için? Ben gözümle görmediğime inanmam diyenler için Kur'an'ın mucizesi. Lillahilhamd, öyle bir Kur'an yazıldı. Ümmetçe Hafız Osman hattıyla makbul Kur'an'ın aynı sayfelerini ve satırlarını muhafaza etmekle beraber onun ölçülerini bozmadık. Lafzullah Mecmu Kur'an'da 2806 defa tekerrür ettiği halde unadir ve nukteli müstesnalar hariç kalıp mütebakisi tevafuk ettiğini anladık. Sayfa ve satırlarını tahir etmedik. Yalnız biz tanzim ettik. Küçük bir tanzim. O tanzimden harika bir tevafuk tezahür etti. Yazdığımız Kur'an'ın parçalarını bir kısım ehli kalp görmüş, levh-i mahfuz hattına yakın olduğunu kabul etmişler.
Barla layıkası. Mesela benim avucumda nohut, leblebi, üzüm, buğday gibi maddeler bulunsa, ben onları yere atsam, üzüm üzüme, leblebi leblebiye karşı sıralansa, hiç şüphe kalır mı ki elimden çıktıktan sonra gaybi bir el müdahale edip sıralamasın? Şüphe kalmaz. Mecbur birinin eli değmiş buna. Doğru mu? İşte hurufat ve kelimat. Harfler ve kelimeler. O maddelerdir. Ağzımız bir avuçtur. Metaforlara bak. Bu tarz tevafuklar her şeyde bir kasıt ve iradenin cilvesi bulunduğunu, tesadüf olmadığını gösterir. Hiçbir şey daire-i ilim ve kudretinden hariç olmadığı gibi daire-i irade ve meşiyetinden, istemesinden, dilemesinden dahi hariç değildir. Kur'an nazil olduktan 1350 sene sonra keşfedilmiş bir mucize. Yanlış duymadınız. Çok şaşırtıcı bir şey söyledik. Bu mucize eski bir mucize mi? Hayır. Hafız Osman'ın hattı ile Üstad Hazretleri'nin keşfettiği bir mucize. Ne zaman keşfetmiş? Kur'an nazil olduktan 1350 sene sonra Üstad Rahimullah'ın keşfettiği bir mucize. Akılları gözlerine inenlere hitap etmek için. Demek ki Risale-i Nur sadece Kur'an'ın batınına hizmet etmiyor. Kur'an'ın görüntüdeki mucizesini de gösteriyor. Görmediğime inanmam diyenlere de cevap veriyor. Kur'an'ın bir harfinin yerinin değiştirilemez olduğunu da bütün gözlere ispatlıyor. Tamamsak ben örneklere geçeyim. Örnekleri merak ettiniz değil mi? Ya nasıl tevafuklar var bu Kur'an'da? Biraz da örneklere bakalım. Sayfa 35'te Allah lafızları ip gibi alt alta dizilmiştir. Bu gördüğünüz ilk Hattat Hafız Osman'ın yazdığı Kur'an'ı alıp kendi hattıyla yazan Hüsrev Efendi'nin yazdığı tevafuklu Kur'an. Siz yazı yazarken aynı kelimeler alt alta geldiğinde bir zevk alıyor musunuz? Alıyorsunuz değil mi? Bak burada da ne var? Manevi zevkler, lezzetler var. Devam ediyorum. Sayfa 181. Allah lafızları ip gibi alt alta dizilmiş. Allah Allah. Sayfa 422. Bakın burada 16 tane Allah lafzı var. Kur'an'da en çok Allah lafzının geçtiği sayfa burası ve bu sayfada Ahzab suresi 41 var. Ey iman edenler Allah'ı bolca zikrediniz dediği sayfada en çok Allah lafzı geçen sayfa. 16 kez. Allah Allah. Sayfa 2 ve 3 bu gördüğünüz. Bunlar kapandığında Allah lafızları üst üste gelmektedir. Sayfa 50 ve 51. Kapandığında Allah lafızları üst üste gelmektedir. Sayfa 82 ve 83. Kapandığında Allah lafızları üst üste gelmektedir. Görebiliyorsunuz değil mi? Bence gözünüzü ayırmayın, inanılmaz hadiseler. Çünkü bu mucize göze hitap ediyor. Sayfa 33, 34. Aynı sayfada Allah lafızları sırt sırta gelmektedir. Sayfa 48. Rab lafızları alt alta dizilmiştir. Sayfa 259. Rab lafızları alt alta dizilmiştir. Sayfa 309. Rahman lafızları alt alta dizilmiştir. Sayfa 289. Kur'an lafızları alt alta dizilmiştir. Sayfa 289 ve 290. Kapandığında Kur'an lafızları üst üste gelir. Sayfa 19. İbrahim ismi alt alta dizilmiştir. Sayfa 235. Yusuf ismi alt alta dizilmiştir. Sayfa 327. Davut ve Süleyman isimleri vardır, alt alta dizilmiştir. Sayfa 449. İshak ismi, Musa, Harun isimleri alt alta dizilmiştir. Şimdi mana tevafuklarına geçiyorum. Sayfa 235. Yusuf ismi geçer ve sayfayı kapattığında Cemil ismine denk gelir. Yusuf peygamber neyiyle meşhurdur? Güzelliğiyle meşhurdur. Bu tevafuklara da ne deniyor? Mana tevafuk. Sayfa 245. 2 tane Yusuf ismi geçer ve aziz kelimesine tevafuk eder. Yusuf peygamber zindandan çıkınca Mısır'da hangi vazifeye atanır? Mısır azizliği, bakanlığı. Ya bu çok enteresan bir hadise. Sayfa 294. 7 uyanları hatırlıyor musunuz? 7 uyanların bir de yanında kıtmiri vardı. 8.leri olarak, yani onların köpekleriydi. Biz onların köpeklerinin adının kıtmiri olduğunu Kur'an'dan bilmiyoruz. Peygamberler tarihinden, siyerden, ilahir oralardan biliyoruz. Kur'an'da onların adı kıtmir diye geçmiyor.
Ve kelbühüm diye geçiyor köpekleri. 141 sayfa sonra Kur'an'da kıtmir kelimesi geçiyor ama kıtmir hurmanın ince zarı demek. Kur'an'da da o anlamda geçiyor. Ve kelbühüm kelimesini alın, iğneyle delin, 141 sayfa sonra kıtmir kelimesine tevafuk ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Kıtmir Kur'an'da bir yerde geçiyor. O da Ashab-ı Keyf'in köpeği olarak geçmiyor. Hurmanın üstündeki ince zara kıtmir deniyor. Ve kelbühüme iğneyle şöyle batırın, 141 sayfa sonra kıtmir kelimesine tevafuk ediyor. Çok enteresan. Çok enteresan. İkisi de 7. satırda. Görüyor musunuz? Ve kelbühüm kıtmir. Görüyor musunuz? İkisi de 7. satırda. Devam ediyorum. Mana tevafukundan devam ediyorum. Firavun'un bir sözü var Kur'an'da. Fekale ene rabbikümül ala. Ben sizin Rabbinizim diyor. Rabbiküm kelimesinin üstüne kapattığında hangi kelime geliyor biliyor musunuz? Fekezzebe. Yani aşırı yalancı kelimesi denk geliyor. Böyle de naif bir tevafuk var sayfa 583'te. Bir tevafuk da Fatiha'da var. Her satıra elif ile başlıyor. İnanılmaz tevafuklar. Çok etkileyici değil mi? Ya. Peki Kur'an'da yine böyle sayısal değeri olan başka tevafuklar var mıdır? Evet vardır. Kur'an'da gün kelimesi kaç kez geçse iyidir? 365 kez geçiyor. Ay kelimesi kaç kez geçsin? 12 kez geçiyor. Dünya ve ahiret kelimesi ikisi de 115 kez geçiyor. Melek ve şeytan kelimesi ikisi de 88 kez geçiyor. Cennet ve cehennem kelimesi ikisi de 77 kez geçiyor. Erkek ve kadın kelimesinin ikisi de 24 kez geçiyor. Ama ceza kelimesi 117 kez, affetme kelimesi 234 kez. Yani tam 2 katı olarak geçiyor. Sübhanallah. Bu kadar hassas bir oranı bilmek için kitabın tamamına hakim olmak lazım. İyi de ayetler bir günde inmedi ki. Ayetlerin birçoğu o an yaşanan bir hadisenin üzerine nüzul oldu. Yani bir insanın 23 yıllık süreçte bu rakamları ayarlayabilmesi mümkün değildir. Bu ancak bir tanzimi gaybidir. Zaten bu sayısal mucize çok sonralardan keşfedilecektir. Demek Kur'an bir beşer kelamı olamaz. Tekrar hatırlatıyorum. Neden bu tevafuk mucizesi yeni bulundu? Yani Kur'an indikten 1350 yıl sonra Üstad Hazretleri bu tevafuk mucizesini keşfediyor. Bunun hikmeti nedir? Neden bu kadar geç ortaya çıktı? Bu ilk yazılan Kur'an'da eğer görülseydi birçokları diyecektir ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve arkadaşları yani ashabı oturup bunu derlemişler diyeceklerdi. O yüzden böyle bir mucize Kur'an'ın mucizesi. 1350 yıl sonra aklı gözüne inmiş, maddiyunluk hastalığıyla yanıp kavrulmuş bu insanlara mükemmel bir hediye olarak ortaya çıkmıştır.